Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilirsiniz. Günlük his yüklemeleri ve şifa çalışmalarını paylaştığım grubuma kartlar hazırlayıp hemen geliyorum. Kartlar hazır. Bütün halin olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişiyle üçüncü kişilerin arasında şu an neler oluyor dediğimizde şimdi genel olarak sıcak bir enerji içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi Güneş kartı aradaki o soğuk enerjilerin iyileşmesinden bahseder. Gizli kalan şeylerin ortaya çıkmasından bahseder bize. Şimdi bu kartta dileğinin gerçekleşmesinden bahseder. Şimdi bu noktada kule kartı güvenli bölgedir. Güvenli bölgede kalma isteğinden bahseder bize. Şimdi aralarında şu an yaşanan sıkıntılı durumların üstesinden gelmek üzerine atılan adımlar var diyebiliriz görünürde. Burada o bitme noktasına gelen, o uçurumun kenarına yaklaşılan o durumdan artık çıkmak isteyen bir enerji içerisindeler. İki taraf için de bu geçerli diyebiliriz. Şimdi taraflardan biri kule kartıyla kendini güvenli olan alanda tutmak istiyor. Bu güvenli alan nedir? Maddi olarak kendini iyi hissettiği alandır. Manevi olarak kendini iyi hissettiği alandır. Yeniye kapı açamadığı için, korktuğu için bulunduğu alanı koruma isteğidir. Genel olarak burada aralarındaki o soğuk enerjilerin ortadan kalkmaya başladığı, soğuk enerjilerden daha çok böyle kavuşma enerjilerine doğru geçilen bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi Atem devam. Yani burada birazcık böyle ne kadar böyle aradaki sıkıntılı şeyler ortadan kalkıyormuş gibi görünse de biraz böyle duvarların olduğu bir sürecin içerisindeler hala. Yani tamamen o aradaki sorunlar ya da soğuk enerjiler ortadan kalkmış diyemeyiz. Çünkü Atem Deva duvarları olan bir karakterdir. Çok çabuk böyle tamam demeyen bir karakterdir. Maddiyat çok önemlidir. Maddiyata ve lükse düşkün bir enerjiden bahseder bize. Şimdi bu noktada biraz böyle parasal bazı durumlarının ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Güvenli alan kule kartının yanında da geldiği için güvenli alan olarak paranın olduğu yeri güvenli olarak değerlendiren bir kişi olabilir. Ama genel manada kendini koruyabilmek adına, kendi çıkarları için iki tarafından, şimdi bir tarafın aşk, sevgi olabilir, diğer tarafında para, lüks olabilir. Kendi çıkarları adına güvenli alanda tutma çabası içerisinde olduklarını, daha çok aradaki o soğuk enerjiyi şifalandırmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Ama unutmamak gerekiyor ki bu uçurum kartıyla beraber aslında hala her şey bu uçurumun ucunda. Her an her şey değişebilir. Şimdi görünen enerjiler bu hayatlarında. Neden bu enerjideler? Ne yaşadılar, buna bakalım. Bakın madde dünyası geldi. Yalnızlık. Şimdi öncelikle beraberlik, evli olabilirler ya da evliliğe doğru ilerleyen bir süreç olabilir. Bir maddi ortaklıkları olabilir aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasında. Şimdi bu noktada biraz böyle nasıl söyleyelim, ortaya çıkan bazı haberler sıkıntılı bir süreç yaratmış olabilir. Kuşlar kartı bize dedikodudan bahseder. Çok hızlı yayılan haberlerden bahseder. Şimdi bu noktada aradaki sıkıntılı durumların ortaya çıkması, çevrenin bunu duymasıyla beraber aile büyüklerinden biri devreye girmiş olabilir. Kendilerinden büyük bir kişinin yönlendirilmesiyle beraber burayı artık düzeltmek adına
harekete geçirmiş olabilir. Şimdi burada sağ karakteri birazcık böyle şeydir, çok fazla sorumluluk sevmeyen enerjilerde olan biridir. Biraz böyle kaybolma enerjisi çok yüksektir. Can istediğinde gelir, can istediğinde gider. Bu enerjilerde olan biridir. Şimdi özellikle bu alan içerisinde bir evlilik varsa, bir evlilik için dinliyorsanız eğer, burada artık bu kişinin kendi evlilikle ilgili sorumluluklarını yerine getirmemesiyle ilgili aile büyüklerinden biri devreye girmiş olabilir ve bu noktada birazcık da maddesel durumlar ortaya çıkmış olabilir. Yani işte örneğin ailenin bakmazsan şuradan gelen maddi şey sana gelmez gibi, tehdit gibi diyelim. Böyle düşünebilirsiniz. Yani maddeyle tehdit edilme gibi bir durumu yaşanmış olabilir. Burada artık sorumluluklarını alması adına ve çevredeki o konuşulan konuşmaları susturabilmek adına bazı şeyler yaşanmış olabilir. Diğer taraftan yalnızlık korkusu da içten içe tekrar bir araya gelmeyi tetiklemiş olabilir. Farklı bir durum olarak diyorsanız ki hayır bir evlilik yok, bir evlilik için dinlemiyoruz, karşı taraf evli değil diyorsanız eğer. Şimdi bu noktada yine maddesel bazı iş ortaklıkları içerisinde olabilirler. Ve burada şöyle güven duygusu, yani çalıştığınız iş yerinin sektörde de iş yerinde de çok önemlidir. Şimdi bu noktada ortak bir iş yapıyorlarsa, ortaklarsa ya da aynı iş yerinin içerisinde çalışıyorlarsa eğer, şimdi buradaki o yapılan dedikodular, konuşmalar ciddi şekilde iş hayatlarını etkiliyor olabilir. Parasal olarak ciddi sorunlar ortaya çıkarmış olabilir ya da işlerini iki taraftan birinin kaybetmesi gibi bir durum ortaya çıkmış olabilir. Kendilerinden statüsel olarak büyük biri, yüksek birinin bazı uyarılarına maruz kalmış olabilirler. Ve burada biraz böyle kişilerden birinin korku, yalnız kalma korkusu. Ama buradaki yalnızlığı birazcık şey gibi de hissettim. Parasal yalnızlıktan da. Yani hem etrafımdaki insanlar gidecek hem de ben para olarak, maddi olarak kayıplar yaşayacağım. Enerjisi çok yüksek geldi. Yani burada daha çok şu an enerjinin toparlanması, iyileştirmeye doğru gitme sebebi sosyal statüsel durumlar diyebiliriz. Yani insanların dedikoduları, eleştirileri, bunlara maruz kalmak istememek. Burada hem kişinin insanlar tarafından nasıl tanındığıyla alakalı da olabilir. Aynı zamanda parasal olarak bazı maddi durumları da etkiliyor olabilir. Bu alanı şifalandırabilmek adına bir harekete geçme durumu var şifa için. Yani burada çok aşktan, sevgiden öyle bir enerji hissettirmedi. Bir kart daha alalım. Şimdi birçok arkadaşım şunu düşünebilir. Kupa ikilisi geldi diyebilirsiniz. Evet. Kupa üçlüsü bakın. Düzeltiyorum. Kılıç üçlüsü. Aslında baktığınızda bu noktada çok da böyle sevgi değil, can acısı ve hayal kırıklıklarının olduğu bir durum var aralarında. Yani ciddi yorucu bir enerji var burada. Çok işte ruh eşim, çok aşığım enerjisi yok diyebiliriz. Madde enerjisi çok yüksek. Üçlü ilişkilerdeki açılımların tabii ki birçoğunda, yani hepsi için bunu söyleyemem ama madde dokunuşu çok fazla geliyor. Maddesel durumlar çok fazla geliyor. Şimdi aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne? Buna bakalım. Şimdi Tagral geldi bir kere. Yani Tagral gelince ben kalıyorum. En böyle kartlardan biridir Tagral. Açıkçası burada bir önceki açılımda mıydı acaba? Çok hatırlayamadım ama üçlü açılımda olabilir, günlük açılımlarda da olabilir. Ama günlük açılım değildir de herhangi bir farklı açılımda olabilir. Şimdi Tagral enerjisi çok bencil bir enerjidir. Kişinin çok bencil olduğu, kendi çıkarları için çabaladığı ve karşısındaki insanı çok da önemsemediğini bize gösterir. Şimdi buradaki yüzük kartına baktığımızda yüzük ekonomik ferahlamadan bahseder. İyi şanstan ve sözleşmelerden bahseder bize. Ya burada çok net bir şekilde aslında aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne dediğimizde burada bitirme isteği içerisinde zaten ya da zihinde zaten bitmiş bir şeyler ama
devam eden bir sözleşmeleri olabilir. Maddesel bazı durumlar olabilir hala devam eden. Ve bu noktada artık bir şeyleri toparlayabilmek. Burada bir sabırsızlık durumu var. Beklenen, istenen bir şey var. Bunun için bir sabretme durumu var. Burada beklediği enerjiler oluştuğunda, beklediği şartlar oluştuğunda bir teklifle karşısına çıkacak olabilir. Ama bu teklif daha çok bitirme enerjisinde olan bir teklif olacak. Çünkü ihanet kartı geldi. Yani burada güven duygusu birbirlerine karşı ikisinin de yok. Ve burada ihanet kartı bize karşısındaki kişinin başkasıyla olan, yani daha doğrusu aklınızdaki kişinin üçüncü kişinin dışında farklı bir enerjiye doğru çekildiğini de bize gösteriyor zaten. Burada baktığımızda genel olarak kendi çıkarları adına şu an beklediği maddi olarak çıkarlarının olduğu bir süreçte ve bu süreç kendi istediği gibi yönlendiğinde teklifi bitirme ile ilgili teklifini sunarak bu alandan çıkmak istiyor. Aile ya da iş hayatıyla ilgili dinliyorsanız eğer üçlü durumu. Şimdi burada baktığımızda yine aynı şekilde aslında iş hayatında da çok memnun olmadığı, buradan çıkmak istedi ama bir sözleşmesi varsa bu sözleşmesinin bitmesini beklediği ya da maddi olarak alacağı varsa bunu gerçekleştirmek istediği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Buraya ek olarak sadece şeyi söyleyebilirim. İş hayatıyla ilgili bir durum için dinliyorsanız eğer çok da böyle sadakat duyduğu bir iş yeri değil. Aksine yani çok böyle buradaki enerji birazcık hani işten çıkacağım ama ya da bu işi bitireceğim, bırakacağım ama buradaki kişilerin de canını yakacağım dediği bir enerji içerisinde. Güzel değil yani bu enerji. Şimdi üçüncü kişinin amacını aklınızdaki kişiye karşı. Bu arada sesim çok kötü geliyor olabilir. Kusuruma bakmayın. Sanırım bu haftaki açılımlarımı bu şekilde devam ettireceğim. Zorunda kalacağım yani. Şimdi amacı ne dediğimizde açıkçası burada yıldız kartıyla beraber onun gözünde yıldızlaşmak istiyor. Tek kişi olmak istiyor ve onun ilgisini, alakasını çekmek isteyen enerjiler içerisinde diyebiliriz. Şimdi bu noktada birazcık böyle ayı kartı geldi. Ayı kartı bize otoriteden bahseder, anaerkil bir yapıdan bahseder, güçten ve bazen de kaba kuvvetten bahseder bize. Şimdi bu noktada aslında aklınızdaki kişiyle ilgili amacı ilgisini çekmek istiyor. Çok net bir şekilde gururuna dokunan bazı şeyler yaşatmış olabilir aklınızdaki kişi bu kişiye karşı. Şimdi kendi durumunuza göre alın. Kendisini çok güzel bulmasını ya da çok yakışıklı bulmasını, ona karşı tutkusal olarak çekilmesini istediği bir sürecin içerisinde ve bunun için çabaladığı bir durumun içerisinde. Burada biraz otoriteyi kullanıyor olabilir, kendi gücünü kullanıyor olabilir, zorlama enerjilerini kullanıyor olabilir. Çünkü burada sanki zorlarsam işte zaten bu alanın içerisine sokabilirsem ben onu, tamam buradan sonrasının çıkışı olmaz gibi bir düşünce içerisinde diyebiliriz. Örneğin evliyiz de yani zaten beni seviyor o. Sadece işte barışalım, daha böyle sıcak enerjilere geçersek daha iyi olur gibi bir bakış açısı var diyebiliriz. Üçüncü kişi aradaki enerjiyi düzeltmek istiyor. Yani ama burada gerçek manada düzeltmek istiyor diyebilirim. Yani aklınızdaki kişide birazcık daha böyle maddesel şeyler var. Bakın illa parasal olmak zorunda değil. Düzenini bozmak istemiyor olabilir. Düzeniyle ilgili soru işaretleri olabilir. O alanı şifalandırmaya, düzeltmeye çalışıyor olabilir. İnsanların ne söylediği, nasıl yorum yapacağını önemsiyor olabilir. Siz bunlar için hayır böyle şeyler yok diyebilirsiniz. Kendi bilinçaltımızın bile farkında değilken başkalarının ne düşündüğünü ya da nasıl bir bilinç yapısında olduğunu tahmin etmek çok kolay olmayabilir. Öyle diyeyim. Bazı arkadaşlar çünkü hoşuna gitmeyen şeyler duyunca saldırıya geçebiliyorlar. Yani istediğiniz kadar saldırabilirsiniz. Yani gelen enerji buysa budur yani. Burada benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani öfkelendiğinizde biraz böyle düşünmekte fayda var. Demek ki benim işime gelmeyen bir şey duyuyorum ben burada. Diyebiliriz mesela. Dedim hemen devam ediyorum. Şimdi devam edelim. Şimdi bu noktada ortak enerjilerine buna bakalım. Ortak enerjiye baktığımızda şimdi kaldım. Selena kartı geçmişten gelen üzüntüden bahseder bize. Ya burada çok ciddi şekilde birbirlerine yorucu enerjiler aktaran
2 kişi var diyebilirim. Ya da 2 durum var, kişi ve durum var. Burada bazı şeyler kabullenilmeye başlanmış. Ortak enerjide artık iki tarafta bir şeyleri kabul etmeye başlamış diyebiliriz. Yani burada bir acı çekme durumu var. Çok mutlu, iki tarafın da mutlu, huzurlu, sevgili olduğu bir alan değil. Bir taraf bir şeyleri toparlamaya çalıştığı için acı çekiyor. Kaybetme korkusuyla. Diğer tarafta olmak istemediği bir alanın içerisinde kaldığı için acı çekiyor diyebiliriz. Zor bir enerji var ikisi için de. İkisi de bilinmezlikle biraz yoruluyor diyebilirim. İletişim kurmaya çalışıyorlar. Şimdi bakın bahçe kartı bizde sosyalleşmekten, flörtten, iletişimden bahseder. Tekrar bir şeyleri toparlamaya çalışan bir enerji içerisinde olabilirler ama burada iki tarafta aslında içsel olarak bir şeylerin toparlanmayacağının çok net farkında. Burada güvenle ilgili çok ciddi şekilde yaralar alınmış olabilir ve özellikle de burada tarafların aslında özgür iradeden ziyade daha çok bu tılsım kraliçesi enerjisiyle, yani para tutan kadın ya da para tutan adam, nasıl derseniz kendi durumunuza göre, maddesel durumlardan ya da başka çıkarlardan dolayı bir arada olduklarının ikisi de aslında farkında. Bir taraf zaten bu amaçlı ama diğer tarafta bunun böyle olduğunun çok net farkında, ama bir umut bir şeyleri düzeltebilirim, bir umut bir şeyler toparlanabilir dediği bir bakış açısı var. Şimdi sizinle arasında aklınızdaki kişinin enerjiler nasıl şu an? Evet. Şöyle, iki tarafın da ciddi şekilde huzursuz olduğu bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Pişmanlık enerjisi yüksek. Daha çok böyle birazcık depresyon gibi. Ne yapacağım, nasıl düzelteceğim, bu alan nasıl düzelir, ne yapabilirim dedi. Uykusuz geçirilen gecelerin olduğu bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. İki tarafta ne yapacağını çok bilemeyen bir durumda. Siz daha çok hareket görmek istiyor olabilirsiniz ama ya da neden böyle bir durumun içerisinde olduğunuzu sorguluyor olabilirsiniz. Ama baktığımızda yani bu pişmanlık ya da melankolik enerjiler bir taraftan varken birbirinize karşı da ciddi şekilde enerjileriniz yüksek. Birbirinizin karşısına kadersel olarak çıktığınızı düşünüyorsunuz. Bakın Ariman kartı geldi. Aşk ve tutkudan bahseder bize. Yüksek bir tutku enerjisi var birbirinize karşı. Şimdi kalp kartı da tek eşlilikten, sevgiden ve kalıcı aşktan bahseder ama burada şunu söyleyeceğim. Bir taraftan birbirinize karşı çok ciddi şekilde duygularınızın olduğunun farkındasınız iki tarafta ama bu üçlü durumun içerisinde olmak, konu her ne olursa olsun, özellikle tek eşlilik, yani partner durumu ile ilgili dinliyorsanız eğer, bu noktada birazcık böyle bu durumların korkusu, işte aldatma, aldatılma, tekrar seçilmeme gibi korkuların olduğu bir sürecin içerisindesiniz. Bu da bir taraftan bırakmıyor yani sizi. Ne kadar böyle evet aşığız, seviyoruz deseniz de işte bir tarafta böyle pişmanlıklar, korkular var. Diğer taraftan da şimdi bazıları için şu düşünce de çok fazla geliyor olabilir. Örneğin karşınızdaki kişi evliyse, aklınızdaki kişi evliyse ve sizinle beraberse şu an, yani ya da beraber olmak istiyorsa sizinle, birçoğunuz tamam o taraftan ayrıldığında, bana geldiğinde aynı şeyi ben de yaşar mıyım korkusu içerisinde de olabilirsiniz. Bunun da tedirginliği var üzerinizde. Bu tarz durumda olanların, burayla uyumlananlar alsın burayı. Diğer taraftan da artık tek eşlilik enerjisinde olmak istediğiniz, yani sadakati net olarak hissetmek istediğiniz bir sürecin içerisindesiniz iki taraf olarak da. Örneğin ruh eş çalışmalarında birçok kişiye, yani insanlara, danışanlara sorulur. İşte yazmaları istenir. Nasıl bir partner istiyorsunuz diye. Her şey yazılır ama mesela tek eşlilik yazılmaz. En net hemen bakıp da eklediğimiz şeylerden biridir. Tek eşlilik genine sahip bir partner. Bu çok güzel bir tanımdır. Bu yani bilimsel olarak da tek eşlilik geni var. Bu gene sahip olan kişiler sadakati olan kişiler oluyor. Sadakatli oluyor. Daha çok, en azından öyle diyelim. Bazı insanlarda araştırmışlar, tek eşlilik geni olmayanlar var ve onlar da biraz daha böyle o tarafa doğru kayabiliyor. O yüzden dileklerinizde tek eşlilik genine sahip demenizde fayda var diyebilirim.
Şimdi yakın gelecekte üçlü durumla ilgili neler olacak dediğimizde ay kartı, ağaç, ulak. Şimdi yani şöyle söyleyebilirim. Aslında değişen bir enerji olmayacak olarak geliyor. Bakın imparatoriçe enerjisi. İmparatoriçe annedir. Bolluktur, berekettir, ana kraliçedir öyle diyelim. Şimdi özellikle çocuk da varsa ve karşınızdaki kişinin, bu videoyu izleyen arkadaşım kadınsan eğer özellikle ve karşındaki aklındaki kişinin yanındaki kişi diyelim, üçüncü kişi bir kadınsa, böyle maddi olarak da güçlü biri ise eğer, burada aklınızdaki kişinin bu kişinin gücünden beslendiğini söyleyebiliriz. O alandan bu yüzden çok da çıkmak istemediği bir sürecin içerisinde olacak. Bilmiyorum burayı anlatabildim mi ama. Aslında genele de bu yorum yapabilirim. Şöyle aklınızdaki kişi, üçüncü kişinin maddi manevi birçok kaynağından faydalanıyor olabilir. Şimdi kökler olabilir, aileyle ilgili bir bağ olabilir, dediğim gibi çocuk olabilir, aile olabilirler, evli olabilirler. Ya da bu kişinin, üçüncü kişinin aileden, köklerden ciddi böyle maddi manevi yüksek bir enerjisi olabilir, yüksek bir durumu olabilir. Ay kartı diğer kartlardan farklıdır, diğer destedeki kartlardan. Buradaki ay kartı der ki, güneşten aldığın enerjiyi yansıtıyorsun. Yani sen ışık veriyorsun ama bu ışığı sen başkalarından alıyorsun. Başkalarının ışığıyla parlamak. Ve burada da aklınızdaki kişi bu imparatoriçe enerjisiyle parladığını hissediyor. Parasal olarak olabilir, statüsel olarak olabilir. Buradaki durum her neyse bu alan onun için çok kıymetli. O yüzden bu alandan çok fazla çıkmak istemiyor ve burada ne kadar böyle soğuk enerjilere girseler de, ne kadar mutlu olmasa da bu alanda, ne yapacağını çok bilemese de bu çıkardan, bu bolluktan, bereketten en azından şu an için yakın gelecekte çok böyle vazgeçecek gibi, vazgeçebilecek gibi görünmüyor. Şimdi burada baktığımızda aslında sevgi, aşk var mı dediğinizde, aklınızdaki kişi için baktığımızda, yorumladığımızda burada aşk ve sevgiyle ilgili bir kart ya da yorumlama gelmiyor açıkçası. Ama üçüncü kişinin aklınızdaki kişiye karşı hala duyguları var. Onun beğenmesini istiyor, onun dikkatini çekmek isteyen enerjilerde ve bu aradaki durumu toparlamak, kurtarmak isteyen enerjilerde. Aklınızdaki kişi daha çok burada kendi çıkarlarını düşünüp o tagral enerjisiyle, bencilce, belki bazıları için narsist olabilir. Kendi çıkarları adına biraz sizi ne diyelim, sizinle olan durumu iyileştirmeyi tercih etmiyor. Özellikle buraya uyumlanıyorsanız, diyorsanız ki evet karşı taraf maddi olarak güçlü ya da manevi olarak şöyle imkanlar tanınabiliyor gibi durumlar varsa açıkçası burada birazcık iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü karşınızdaki kişinin gelip gelmemesine bağlı bir ilişki görünüyor. Ya da karşınızdaki kişinin kendi çıkarlarına göre o süreci belirlemesiyle ilgili bir süreç var. Umarım burayı anlatabilmişimdir. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. WhatsApp'taki ücretsiz şifa grubumuza da açıklamanın kısmındaki linkten dahil olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Sesim için affola. Kusuruma bakmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.